Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sıcağın böyle kendini iyice hissettirdiği bu günlerde benim favori ipim olan Sensi Shine ile güzel bir elbise çalışmak istedim. İpin yapısı çok ince olduğu için böyle çok geniş bir model çalışmak istemedim. Bu şekilde bakın, çok üzerimize oturan da değil, çok dar da değil. Bu şekilde güzel, orta ayarda bir elbise çalıştım. Ben çok beğendim, bence şahane oldu. İçerisinde böyle kombinezon denilen elbiseden giydim. Bu şekilde günlük hayatta da çok rahat kullanılabilir. Bakın gördüğünüz gibi hiç içimiz belli olmuyor. Çok güzel ten rengi bir elbise giydim. O da tam üzerime oturan şekilde aldım. O yüzden de bakın hiç abes durmuyor. Boy kısmında yine fotoğraflarda vesaire detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Sadece 2 yumak Sensi Shine kullanarak bu güzel elbiseyi elde ettim. Ben çok beğendim, çok içime sindi. Yani yazın her ortamda, dediğim gibi tatilde, işte normal akşam yemeklerinde vesaire çok rahatlıkla kullanabileceğimiz çok güzel, çok cici bir parça oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim. Özellikle dünyanın dört bir yanından takipçilerim yazıyorlar. Farklı bir dil konuşmamıza rağmen videolarımı anlıyorlar, örüyorlar, DM'den bana görsellerini atıyorlar. Çok memnun oluyorum. Onlara da ayrıca sevgiler gönderiyorum. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. O zaman videomuzun detaylarına geçelim. Evet, bu arada her seferinde söylemeyi unutuyorum. Instagram hesabımı hatırlatmayı. Bu ve bunun gibi bir sürü projemin, modern güzel projelerimin detaylı görselleri için Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Orada detaylı fotoğraflarını paylaşıyorum. Bazen küçük videolar da atıyorum. En önemlisi oradan DM'den bana çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bazen soru cevap yapıyorum. Örmemi istediğiniz projeleri soruyorum sizlere. Sizlerin gönderdiğiniz projeler arasından seçiyorum. Bu şekilde daha kolay, daha güzel bir iletişim kuruyoruz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun ve lütfen yorum yapın. Küçük bir kalp de olsa bekliyorum. Hoşçakalın. Elbisemize geçmeden önce şunu paylaşmak istiyorum. Bu elbise tamamen kendi tasarımım. Herhangi bir yerden bir görsel vesaire görmeden ipliği elime aldım ve içimden geçen modeli yaptım. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi her zamanki gibi S bedene göre hazırladım. Sensi Shine'ın bu pullu ipinden toplam 2 yumak kullandım. Gerçekten güzel bir iplik. %75 pamuk içeren 100 gramlık 340 metrelik bir iplik. Ben bunun yapısını çok beğendim. Daha önce de söylediğim gibi favori ipliklerimden. Renk olarak da çok güzel bir ekru renk. Tam beyaz da değil açıkçası. Ekruya kayan bir renk. Benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim ve iki yumakla bu güzel elbiseyi elde ettim. Şimdi elbisenin başlangıç zincirini geniş tutuyoruz bakın. Zincirimizi mümkün olduğu kadar geniş tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bakın çan etek gibi yukarıya doğru bir verev şeklinde bir geliş var. Bunun sebebi bu zincirimin sıkı tutulması. Eğer bu zinciri gevşek tutarsanız bu görüntüyü elde edemezsiniz. Zaten şu bel kısmına gelindiği zaman da bakın şu kısımlarda azaltma yaptım ve böyle güzel bele doğru girintili bir geçiş oldu. Şimdi ütülenmiş haliyle normal formundan tabii ki bir tık daha genişledi. Ben özellikle ütüledim. Pamuklu iplik olduğu için yanma vesaire olmuyor. Sadece daha düz ve daha güzel görünüyor. O yüzden de ütüledim. Normal benim buharlı ütüm var. Üzerine bastığım zaman hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi ölçülerini paylaşmak istiyorum hemen. Şöyle boy ölçüsünü paylaşayım sizlerle. Şu askıya kadar olan kısım, yani şu kısma kadar olan kısım 88 santim uzunluğunda. Enini hemen söyleyelim. Dediğim gibi esneme payı olan bir elbise. Başlangıcımız 59 santim. Bakın başlangıçtan sonra modelin normal devam ettiği kısım 54 santim. Şu bel kısmı, oyuntu yaptığımız kısmı da vereyim hemen ölçüsünü. Bu kısımda 42 santim. Bakın 59 nere, 42 nere. Eğer daraltmaları yapmasaydık böyle çuval gibi bir modelimiz olurdu. Daraltmalar sayesinde böyle güzel bir görüntüye kavuşmuş olduk. Ölçülerimiz bu şekilde. Şöyle askı kısmını bakın. Bu şekilde güzel bir askı yaptım. Zaten diğer detayların hepsini videomda paylaştım. 2 tane Sensi Shine kullandım. 2 yumak. Şişim 6 milim. Şişimizin büyük olması çok önemli. Bakın böyle dökümlü efil
bir görüntü istiyorsak şişimizin mutlaka büyük olması gerekiyor. Küçük numarada asla bu görüntüyü elde edemezsiniz. Bunu da hemen söylemiş olayım. Kendi bedeninize çok rahat uyarlayabilirsiniz. Mantığını anladıktan sonra zincir sayılarını artırarak ona göre çok rahat yapabilirsiniz. Tabii ki zincir sayımız arttığı zaman kesme sayımızı, ben atıyorum 10 sıra kesme yaptıysam sizin 15 sıra kesme yapmanız gerekiyor beden açısından. Benim mesela göğüs kupum işte atıyorum bu kadarsa sizin daha geniş olması lazım vesaire. O detaylarda artık zamanla oluşacak detaylar. Evet, şöyle modelimizi hemen gösterelim. Bakın, etek kısmından başlıyoruz elbisemiz için. 122 tane ilmek attım ben small beden için. Zaten bakın çok geniş ördüm ve esnek bir model oldu. Üzerime gayet güzel oldu. Yani kilosu benimle yakın olanlar ve boyu bana yakın olanlar birebir aynı ölçüleri kullanabilirler. Boyu kısa olanlar etek kısmını birazdan ölçülerini vereceğim santim olarak bir tık daha kısa yapabilirler. Uzun olanlar da kendi bedenlerine göre bu kesme yapacağımız kısmı şimdi göstereceğim. Oraya kadar olan kısmı daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi bakın 122 tane ilmek attım ve misinalı şişle döne döne ördüm. Misinalı şişim 6 milim. Şöyle hemen santim ölçülerini vermeden önce şu bilgileri paylaşmak istiyorum. Etek kısmına şöyle kıvrılmasın diye sadece 2 sıra haroşa yaptım. Döne döne örüyoruz ya hani misinalı şiş üzerinde. Haroşayı yapmak için normalde ön yüzden düz ördüm. Bakın modeli sadece düz örgü üzerine kurdum. Ama haroşayı yapmak için bir sıra düz bir sıra ters olarak örmemiz gerekiyor ki misinalı şişte haroşa görünümünü verebilmemiz için. Bu şekilde bakın minik bir haroşa yaptım. Ardından da direkt modelimi devam ettirdim. Şimdi ölçülerini vereceğim size. Düz bir şekilde midi boy yaptım ben, yani diz altı. Diz altından bel kısmındaki bel oyuntusuna geçtiğim noktadan da daraltma yapacağım. Çünkü dümdüz çıkan bir model istemiyorum. Bel kısmına doğru güzel bir böyle geçiş olsun istiyorum. Şimdi bu kısma kadar olan kısmın santim olarak ölçüsünü vereceğim. Şöyle misinamda kıvrılıyor ama şöyle masaya bakın düz bir zemin üzerine koyuyorum. Şöyle ölçtüğüm zaman 64 santim. Boyu 64 santim. En ölçüsünü verelim hemen. Şöyle bakın çok esneme payı olan bir model bakın. Düz bir zemin üzerinde esnetmeden şöyle düz bir şekilde tutuyorum. Ve en ölçüsünü vereceğim. En ölçümüzde 43 santim. Ama dediğim gibi bu çok esneyen bir model ve düz zemin üzerinde bu şekilde. Ve bakın esneme payı var. Yine de ama small beden üzerindekiler bu ölçülerle yapmasınlar lütfen. Çünkü bir de basenleriniz, kalçanız vesaire daha genişse çok oturur. Çok oturan bir modelde istemeyiz. Çünkü bu modelin o şekilde olmaması gerekiyor. Şimdi düz bir şekilde ördüm. Bu aşamada üzerime giydim ve denedim. Boyu benim için ideal oldu. Şimdi bakın bel kısmına geçtiğim noktada kesme yapacağım. Kesmeyi şöyle yapacağım. İki yandan yapacağım yani. Belin bir sol kısmından bir sağ kısmından gibi. Hemen kesmeyi göstereceğim. Bakın her sırada bir sağdan ilmek keseceğim, bir soldan ilmek keseceğim. Şimdi bakın bulunduğum noktadan direkt şöyle iki ilmeğin birlikte alıyorum, yönünü değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Burada bir tane kesme yaptım. Kesme yaptığım noktayı kaçırmamak adına hemen ayrıcımı taktım. Şimdi diğer noktaya kadar toplam 122 tane ilmeğim vardı ya. 60 ilmek öreceğim ve bir tane kesme noktası olarak diğer tarafı belirleyeceğim. Şimdi bakın örgümü de örerken esnek esnek örüyorum. Eliniz sıkı olur, sıkı sıkı örersiniz. Sonra dersiniz ki bacağımdan bile geçmiyor, ne biçim tarif vesaire. O yüzden bakın uyarıyorum. Ben çok esnek örüyorum. 6 milimde şiş kullanıyorum. Sizin eliniz sıkı ise 7 milim, 8 milim dahi kullanabilirsiniz. Burada elimizi ayarlamak çok önemli. Bakın geniş geniş örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bir 60 taneyi öreyim. Diğer kesme noktamızı da belirleyelim.
Evet, şimdi şu kısımda da 60 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın şöyle karşılıklı gelecek. Yani belin bir tarafı ve diğer tarafı şeklinde böyle orta kısımlara gelsin istemiyorum kesme yerleri. O yüzden de bakın şimdi bu noktadan da hemen şöyle 2 ilmeğe birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum ve bir tane kesme yapıyorum. Bir saniye, böyle çapraz oldu. İlmeklerin yönünü değiştirelim. Evet, bu şekilde. Evet, bu şekilde daha güzel oldu. Şimdi bu noktaya da hemen diğer ayracımı takıyorum. Şimdi göğüs ve yaka kısmına kadar, ve yaka ve koltuk altı kesmesine kadar hep her sırada bir bu noktadan bir de bu noktadan kesme yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bir sıra göstereyim. Bakın ara noktaları normal düz olarak örüyoruz. Geniş geniş tutuyorum bakın elimi. Bu çok önemli. Her seferinde söylüyorum. Evet, geldim ayracıma. Bakın ayracımdan önce bir ilmek var. Hemen şöyle ilmeği şişe aktarıyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Yani ayracın tam ortasından bir sağdan bir soldan şeklinde 2 ilmeği birleştirip keseceğiz. Şöyle hemen yönlerini değiştiriyorum. Ve kesmemi yapıyorum. Ardından da hemen ayracımı takıyorum. Diğer noktaya kadar da yine aynı şekilde öreceğim ve kesme yapacağım. Şimdi bu mantıkla ben vücuduma göre belli bir uzunlukta kesmelerimi yaparak ilerleyeceğim. Daha sonra kaç santim olmuş sizinle paylaşacağım. Ve V yaka ve koltuk altı kesmesiyle devam edeceğiz. Tekrar uyarıyorum. Lütfen elimizi gevşek tutalım. Evet, bu arada araya gireceğim ve bir şey söyleyeceğim. Her sırada kesme yapınca böyle iz oluşuyor. O izin oluşması hiç hoşuma gitmedi. O yüzden de bir sıra sağda ve solda birer tane kesme yaptım. Bir sıra tamamen bütün ilmekleri düz ördüm. Şimdi o şekilde ilerliyorum. O bilgiyi vereyim. Evet, kesme yaptığımız noktada 2 sırada bir kesme yaparak belli bir uzunlukta devam ettim. Toplam 106 ilmeğe ulaşınca da 122 ilmekle başlamıştık biliyorsunuz. 122 ilmekle kesmeye başladım. 106 ilmeğe ulaşınca da artık kesmeyi bitirdim ve belli bir uzunlukta normal düz olarak 106 ilmeği döne döne ördüm. Şimdi hemen santim ölçüsünü vereyim. Koltuk altı kesmesine geçeceğiz. Şöyle tamamen boydan vereceğim. Bu aşamada kendi üzerinize giyip o şekilde ölçü almanızı tavsiye ediyorum. Ama benim ölçümü soranlar için de ben hemen ölçümü sizinle paylaşayım. Evet, 86 santim uzunluğunda ördükten sonra koltuk altı kesmesine geçiyoruz. Toplamda 106 tane ilmeğimiz vardı. 53 ikiye bölüp o kısımlardan kesme yapacağız. Şimdi 53 tane ilmeğimi ördüm. Ayracımı taktım. Hemen koltuk altı kesmesi yapacağım. Bakın şöyle 2 tane ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum ve kesiyorum. Ardından kestiğim ilmeği tekrar şişime takıyorum. Takmadan önce şöyle yönünü değiştirelim. İkisini birlikte alıyorum ve ikinci kesmemi yapıyorum. 2 tane kesme yapmış olduk. Tekrar kestiğim ilmeği şişime takıyorum. Ve şu ilmeğin de yönünü değiştirelim. 3. kez kesme yapıyorum. Bakın koltuk altı kesmemiz 3 tane yapmış olduk. Şimdi aralardan şöyle örerek devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, ilk kesmemizden sonra 50 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ikinci koltuk altı kesmesiyle devam ediyoruz. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte düz örerek bir tane kesme yapıyorum. İlmeği tekrar şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. İkinci kesmemi yapıyorum.
Tekrar şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum ve üçüncü kesmemi yapıyorum. Ne yapmış olduk? Burada 3 tane kesme yapmış olduk. Burada 3 tane kesme yapmış olduk. İlk koltuk altı kesmesi için şu anda 100 tane ilmeğim kalmış oldu. Hemen bakalım, ilmeklerimiz eşit olarak ön ve arka bedene dağılmış. Onu sayıp geliyorum. Evet, saydım ve 50 tane ilmeğim var. Şimdi bir sıra önde düz, arkada ters olarak bu 50 ilmeği öreceğim. Ön bedeni örüyoruz şu an. Arka bedeni daha sonra devam edeceğiz. Önce bakın, bir sıra diğer kesme yaptığımız koltuk altı kesmesine kadar örelim. Bu 50 tane ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Bir sırada tersten öreceğim ama burada hemen koltuk altı kesmesi için şöyle bir tane ilmeği keserek başlıyorum. Arka yüzü öreceğiz. Sol tarafın kesmesini her zaman için arka yüzden yaptığımız için burada bir tane kesmeyi yapıyorum. Şimdi kalan 49 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Evet, bir tarafın kesmesini yaptım ve bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu aşamada askı için devam ediyoruz. Askı için şöyle çorap şişlerim var. İki yüzü de boş olan, iki tarafı da, iki ucu da kısa. Direkt düz olarak örmeye başlıyorum. 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tamamen ön yüzden öreceğiz. O yüzden bakın, şişimi direkt diğer uca taşıyorum ilmeklerimi. Ve şimdi yine aynı şekilde ön yüzden düz olarak örüyorum. Burada kenar ilmeğini atlayarak da yapabilirsiniz. Direkt örerek de yapabilirsiniz. Direkt örmek daha mantıklı. O yüzden direkt örerek devam ediyorum. Bakın, düz ördüm. Hemen aktarıyorum. Ve yine ön yüzden ilmeklerimi örüyorum. Küçük şiş tercih etmenizi öneriyorum bu aşamada. Çünkü büyük şişte çok geniş durur askılarımız. Çok geniş durmasını istemiyoruz. O yüzden küçük şiş tercih ediyorum ve bu şekilde örüyorum. Evet, askıyı ön yüzden tamamen düz örerek belli bir uzunlukta ördüm. Bakın, 31 santim uzunluğunda ördüm. Bu uzunluk tahmini olarak benim için yeterli olacak. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. Kesme yapıyorum.
Ardından da ne olur ne olmaz diye biraz uzun ip bırakıyorum. Belki askım kısa kalır diye. Ucundan devam etmek için. Ve düğüm yapıyorum. Bu aşamada pullar biraz sıkıntı çıkarıyor. Onları düzgünce çıkarıyorum. Evet, bu şekilde sabitliyorum. Şimdi sağ tarafın kesmesini bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi sol tarafın kesmesiyle devam edeceğiz. İpimi tekrar takacağım sıra başından. Şöyle tığ yardımıyla, şiş yardımıyla fark etmez. Sabitleyelim. Ardından da devam ediyoruz. Burada da yaka kesmesini sıra başında, koltuk altı kesmesini ters yüzde sıra başında yapıyoruz. Düz yüzde bakın yaka kesmesi için bir tane ilmek kesiyorum. Kalan ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde de koltuk altı kesmesi için bir tane ilmek keseceğim sıra başında. Kalanları düz öreceğim. Yani sağ tarafta koltuk altı kesmesini sıra başında, yaka kesmesini arka tarafta sıra başında yaparken sol tarafta da tam tersi. Yaka kesmesini ön yüzde sıra başında, koltuk altı kesmesini ise arka yüzde sıra başında yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi arka yüzü çevirdim. Hemen koltuk altı kesmesi için 2 tane ilmeğimi bir alarak kesmemi yapıyorum. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine yaka için sıra başında bir tane kesme yapıyorum. Kalanları düz örüyorum. Arka yüzde de koltuk altı için kesme yapıyoruz. Yani mantık bu aslında. Birer tane sağda ve solda kesme yaparak 3 tane ilmeğe ulaşıncaya kadar kesmelerimize devam ediyoruz. 3 tane ilmeğe ulaştıktan sonra da askı kısmına direkt devam ediyoruz ve örüyoruz. Mantık bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Evet, kesmelerimizi yaptık ve bakın ön bedenimizi hazırladık. Şimdi arka bedenle devam edeceğiz. Arka bedende 50 tane ilmeğimiz vardı. Onu da aynı ön bedendeki gibi sıra başında bir ön yüzde, arka yüzde de yine sıra başında bir olacak şekilde örerek azaltacağız. Hemen ilmeğimi belirleyip ipimi sabitliyorum. İki kez düğüm yapalım ki açılma olmasın. Hemen sıra başından başlıyorum. Ve 2 ilmeği direkt örerek ilk kesmemi yapıyorum. Sıramı tamamen düz olarak örüyorum.
Bakın sıramı tamamladım. Sıra sonunda herhangi bir işlem yapmıyorum. Örgünün arka yüzündeyim ve yine sıra başında 2 tane ilmeğimi birlikte örerek bir tane kesme yapıyorum. Yani sıra sonunda hiçbir işlem yapmıyoruz. Hep sıra başında yapıyoruz. Ters yüzde ve düz yüzde birer tane ilmek keserek modelimizi azaltıyoruz. O kol oyuntusunu verip sırta doğru geçiş yapmak için bu işlemi yapıyoruz. Balkonu dönüştürdüm. Burası çok soğuk. Ve balkon pis. Oraya mısın? Evet, sıramı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Yine sıra başında bir tane kesme yaparak başlıyorum. Kalan ilmekleri düz öreceğim. Ve aynı mantıkla devam edeceğiz. Bakın koltuk altı oyuntumuz oluşmaya başladı. Hep sıra başlarına birer tane ilmek keserek devam ediyoruz. Evet, sıra başında ve sıra sonunda kesmelerimizi yaparak bakın belli bir aşamaya geldik. O kol altı oyuntusunu vermiş olduk. Şu anda benim 38 tane ilmeğim var. Şimdi bu 38 tane ilmeğimi hepsini keseceğim ve kapatacağım. Toplam 50 ilmekle başlamıştık arkası için. 38 tane ilmek kalınca kesmelerimizi yapıyoruz. Bakın sırayla bütün ilmeklerimi örüyorum. Aynı zamanda da kapatıyorum. Çok yumuşak olduğu için biraz kapatmada zorlanabilirsiniz. Geniş ördüğümüz için. Evet, kesmemi yaptım. Bakın ilmeklerimin hepsini kapattım. Şimdi ipimi kısa kesiyorum. Artık bu iple işim bitti. İçinden geçiriyorum ve düğüm yapıyorum. Gördüğünüz gibi ön ve arkamızı tamamlamış olduk. Şimdi askı kısımlarını birleştireceğiz ve ardından da kenarlarına daha düzgün, daha toparlamak açısından bir sıra sık iğne geçeceğim. Burada çapraz askı yapacağım. Sağdaki askımı sol tarafa uca dikeceğim. Soldakini sağ tarafa dikeceğim. Evet, şimdi dikişle devam ediyoruz. Sağ tarafın askısını sol tarafta tam uç kısma dikeceğim. Ama dikerken tek bir noktaya değil, şöyle 3 tane ilmeği bir araya getirerek dikeceğim ki böyle direkt çekme olmasın o kısımda, o bölgede diye. Dikişi gördüğünüz gibi yapıyorum.
Askıları diktim. Şimdi üzerime denedim. Şu arka kısımda bir bollaşma oldu çapraz askı yaptığım için. Aslında başta çapraz askı yapma fikri yoktu. O yüzden de şöyle bir işlem uygulayacağım. Bakın 2 tane ilmeği bir alıp bu şekilde sık iğne yapacağım. Yani burada aslında ufak bir kesme yapıyoruz. Bu da büzüşmeye yol açacak ama ütüyle düzelecek. Hiç merak etmeyin. Bakın gördüğünüz gibi 2 ilmeği birlikte giriyorum. Ve ikisini birlikte sık iğne yapıyorum. Bu arada tığım 2 milim. Küçük bir tığ olmasını tercih ettim. Çünkü burada örgüdeki o genişlikler, işte aradaki bollaşmalar vesaire onları kapatıp aynı zamanda da örgümüzü toparlayacak, daha sağlam bir forma getirecek bir işlem yaptığım için küçük bir tığ tercih ettim. Evet, bu şekilde arka kısmı 2 ilmeği bir alarak sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi bollaşma var. Hiç tereddüt etmeyin. Ütüyü vurduğumuz zaman düzelecek. Hiçbir sıkıntı yok. Bollaşma diyorum. Böyle bir yığım yığım olma durumu var. O ütüyle düzelecek. Evet, ense kısmını bitirdik. Şimdi gördüğünüz gibi artık koltuk altıyla devam edeceğiz. Bütün çevresini geçeceğiz. Bu kısımda 2 tane ilmeği bir almayacağız. Normal sık iğne geçeceğiz. Şimdi içten geçirsek ipi daha mantıklı olur. Şimdi koltuk altı kısmına devam ediyoruz. Arkadan öne gelen kısımdayız. Bu kısımlara uygun boşluklara örgümüzü toparlayacak şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın tamamen gelişi güzel, gözüme hoş görünecek şekilde sık iğnelerle topluyorum. Önce bir kaydırma yaptım o kısımda. Sonrasında sık iğnelerle gördüğünüz gibi devam ediyorum. Bu örgünün en kötü tarafı şu. Çok gevşek ördüğümüz için herhangi bir takılmada hemen bozulabiliyor. Yani çok dikkatli kullanmamız gerekiyor bu elbiseyi kullanırken. Takımızdaki bir detay bile takıldığı zaman hemen ip çekebiliyor. Ama böyle elimize düzeltince tekrar eski formuna kavuşabiliyor. Onu da söylemiş olayım. Bakın bu şekilde sık iğne geçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bakın. Bu aradaki boşluk kısımlara hiçbir şey yapmayacağız. Direkt bir sonraki ilmeğin bakın tepe noktasına batacağız ve kapatacağız. Direkt tepe noktalardan, ilmeklerin ortasından değil. Bakın bu şekilde daha toplu ve güzel bir görüntü oluyor. Aynı mantıkla üst kısımda yaka kısmı
sırt kısmı, koltuk altı kısımları, bütün her tarafına bu işlemi uyguluyoruz. Tamamen sık iğne geçiyoruz. Evet, kenarlarından sık iğne geçtikten sonra güzelce ütüledim. Bakın, özellikle etek kısımlarına daha yoğun ütüledim. Üst kısımlara çok fazla ütü vurmadım ve gördüğünüz gibi elbisemiz şahane oldu. Çok güzel, çok sade, aynı zamanda zarif, güzel bir parça oldu. Sadece 2 yumak iplik kullanarak bu güzel elbiseyi elde etmiş olduk. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Destekleriniz çok önemli benim için, çok kıymetli. Bir emoji dahi olsa yorum yapmanızı istiyorum sizden, rica ediyorum. Umarım sizler de denersiniz. Yapmış olduğunuz projelerin görsellerini Instagram üzerinden benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.